Sayın Nazlı Pektaş, Sanayiden Manzaralar sergisi sizin de serginin katalog yazısında belirttiğiniz gibi aslında zorunlu olmadıkça kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir bölgenin hikayesini anlatıyor. Manzara dediğimizde aklımıza geliveren romantik, empresyonist imgeler ise hiç yok bu sergide. Nasıl doğdu bu sergi? İsim annesi siz misiniz? Ne güzelmiş isim anne. Manzara kavramı bir küratör olarak epey zamandır üzerinde çalıştığım bir konu. Bundan 2,5-3 yıl önce videodaki manzara diye Kakun'da, Fişekhane'de, Contemporary İstanbul Vakfı'nın sergi salonunda hareketli görüntü eşliğinde manzarayla çalışan sanatçılarla bir sergi yapmıştım. O vakit tam pandemiden yeni çıkmıştık ve aslında çok duyulduğu bir sergi olamamıştı. Fakat ben manzara kavramıyla hem akademik olarak hem de öğrencilerime anlattığım derslerde üzerinde durmaya devam ettim. Manzarayı ben bir kavram olarak, bir metafor olarak ele alıyorum. Sorunuzda olduğu gibi herhangi bir zevkle karşısında, temaşa içerisinde, Türkiye resim sanatı tarihinde o fotoğraftan yola çıkarak hazırlanmış ilk manzara örnekleri gibi değil. Bilakis ama onları öğrenerek oralardaki tartışılan meseleyi, gerçeklik ve doğa arasındaki meseleyi öğrenerek ve öğreterek bugünün manzaralarına dair bir söylem oluşturmaya çalışıyorum açıkçası. Bu noktada da bu ikinci sergi aslında uzun süredir de Artan Limited dergisinde Sınırsız Ziyaretler adı altında sanatçı atölyelerini ziyaret ettiğim, o atölyeler hakkında denemeler kaleme aldığım bir yazı dizisi yapıyorum. Bu ikisi birleşti bu sergide. İstedim ki sanatçının atölyelerinde onların bulunduğu muhiti yan yana getireyim. Burada Sanayi Mahallesi, ama Seyrantepe Sanayi Mahallesi bu anlamda büyük bir baha. Hem olmayan manzaraya bakmayı öneriyorum, seyredilen değil, seyrettirilen manzara olmayı öneriyorum. Dolayısıyla burada da buradaki sanatçıların burada olmalarıyla, adreslerinin burası olmasıyla başarıyorum. 12 sanatçı var. Başarıyorum derken aslında deniyorum diyebiliriz. İyi bir sergi olduğu muhakkak, çünkü çok değerli sanatçılarla çalışıyorum. Çok sıkı çalışmalar çıktı ama her sergide olduğu gibi bu da ortaya koyduğumuz kavramı tartışmalar üzerinden ilerliyor. Biz de 12 sanatçı arkadaşımla birlikte tartıştık. Evet, sanayi ve manzara kelimesi benim çalışma lügatımdan çıktı diyebilirim. Elinize sağlık. Sergideki eserleri tabii ki 12 sanatın içinde ürettikleri manzara çalışmaları olarak kabul etmek çok doğru olmayacak. Tabii. Tüm eserlerin beklenildiği üzere birçok söylem katmanı var. Teknoloji, endüstri, kentleşme, piyasa, kapitalizm, göç, emek, işçi ve birçok kavram. Eserlerin satırları arasında neler gizli? Ümmü Hanım, bu sergi çok da isabetli bir soru sordunuz. Evet, bir manzarayı metafor olarak alıyor ve sanayiye bakıyor. Çünkü sanayi aslında kentin dışındayken, çeperindeyken, şimdi çekirdeğinde kaldığımız bir yer. Böyle çok zorunlu olmadıkça da yolumuzu çevirdiğimiz bir yer değil. İşte arabamızla ilgili bir sorun çıkabilir belki, evdeki ve elektrik süpürgesiyle ilgili bir problem olabilir. Çünkü burası yan sanayi ürünleri ama aynı zamanda zanaatkarların da olduğu bir yer. Çünkü demir ustaları, ahşap ustaları var, kağıt üretim yerleri var, baskı atölyeleri var, kumaş depolama alanları var. Önünde durduğum Can Aytekin'in Saksılıklar eseri gibi perforje ile çalışan sanatçılar var ama biz bilmiyoruz bu saksılıkların burada üretilip üretilmediğini. Dolayısıyla bu serginin satır aralarında aslında emek, iş gücü, dediğiniz gibi işçiler dedik, işte kontrolsüz çalıştırılan çocuk işçiler belki de ve belki de gelecekte tıpkı başka yerlerde olduğu gibi sanayi mahallelerinin rantlaşmayla, kentleşmeyle çok kolayca tahmin edebileceğimiz gelecek günlerine bakmak gibi problemleri var. Bu problemler üzerine yoğunlaşıyor buradaki sanatçılar. Manzara aslında gösterilmeyeni gösteren olarak karşımızda, okunmayana, söylenmeyeni, dillendirilmeyeni gösteren olarak karşımızda, obje olarak karşımızda. Buradaki kültürel, sosyal ve ekonomi politik durumun izlerini
buradaki işlerde görmek mümkün. Tabii burası da deşilmemiş bir hafızaya sahip. Bu hafızanın içerisinde örneğin Seyfi Arkan'ın Türkiye'nin ilk modernist mimarlık örneklerinden oto sanayi için yaptığı binalar var. Onlar ilk yapıldıkları örneklerden çok uzak durumdalar şimdi ama burada çok katmanlı bir hafızayı sahipleniyorlar. Bildiğiniz gibi Seyfi Arkan'da Florya Köşkü'nün de mimarlarından biri. Daha deşilmemiş çok büyük hafızası var. Bence bu araştırılmaya değer bir yer. Burası altyapısı olarak da çok altın bırakılmış bir bölge. Bazı bölgelerde sokak lambaları da yok. Keza bunu da sanatçılarımızdan Uçan Şahinoğlu sokak direkleri, sokak lambalarıyla detaylandırdığı resimlerini bu sergide ışıksız bıraktı. Sokak lambası görmüyoruz buradaki manzaralarında. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında burası Türkiye'nin sosyal, kültürel, mimari, sanatsal bir hazinesi, bir aynası aslında bir şekilde. Evet. Çok farklı okumalara gidecektir. Aslında bu sergi inanılmaz bir özet olmuş. Bu sergiyi iyi takip eden multidisipliner kültür insanları buradan bir sürü malzeme çıkartabilir, bir sürü okuma, tez, kitap. Eksik olmayın. Yani evet, bu sergiyi doğru okuyup buradan çok geniş kapsamlı test çalışmaları çıkacaktır tahmin ediyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz de açıkçası içinde dolaştıkça, yani 1,5 yıl sürdü bu serginin hazırlık süreci, sanatçılarımızın yapıtlarını üretmesi, arşivsel taramalar yapması. Çünkü burada herkes kendi usulüyle ilerledi ama herkes kendi gerçekten metafor olarak çerçevesinden baktı. Bu sergi doğarken arkadaşlar 12 sanatçıyı da biz burada tespit ettik. Benim tespit edebildiğim 12 sanatçı, davet edebildiğim ve aslında Sumart Sanat Galerisi'nin de alabileceği hacimde sanatçılarla sayı olarak belirledikten sonra ben bir mektup yazdım. İşte bu kentin içerisindeki bu alanın duvarlarına, kokusuna, dokusuna, bağırsaklarına, yüreğine, içindekilere ve dışındakilere bakmalıyız diye. Açıkçası bu katalog metnimizin de böyle merkezinde oluşturan sözlerdi bunlar. Böyle de ilerledi. Tabii ben hepsinden ben de bir keşif yaptım. Sizin az önce işte sosyologlar, tarihçiler üzerinden yönelttiğiniz o hazineyi ben de hazine gibi değerlendirdim. Hem atölyeleri gezdim, sokak sokak aralardan, derelerden birbirlerine nasıl ulaştıklarını buldum. O benim için bir keşifti. Ve de sanatçıların burayı seçme sebepleri de çok önemliydi. Hatta biz sanatçılarla bir video talk yaptık. Instagram'da da, sosyal medyamızda da bu açılış zamanında burada gösterdik. Bu sanatçıların atölyeleriyle sanayide olmayı anlattıkları videolar çektik. Katalogumuzun kapağında da yayında gösterirsiniz. Buradaki harita üzerinde bu sanatçıların bu bölgedeki atölyelerin olduğu adresleri yerleştirdik. Bu da ortak bir sergide gerçekten bu mahalleyi yansıtan bir kapak oldu. Birçok şeye birlikte karar verdik bu sergiyi yaparken. Kapak da çok çarpıcı. Teşekkür Az önce değindiğiniz gibi sizin sergi kataloğu için kaleme aldığınız şu cümle gerçekten çok kıymetli. Sanatçıların sanayi bölgesinin sokaklarından, derinlerinden, duvarlarından, kokusundan, sesinden, bağırsaklarından, gökyüzünden, sakladıklarından, gösterdiklerinden, biriktirdiklerinden, püskürttüklerinden ve içinden dışından kendine kalanı gösterdikleri bir sergidir. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor ama siz yine de neler eklemek istersiniz? Hayat zaten kendimize kalan bildiğiniz üzere. Burada da sanatçıların benden çok daha eski bir temas halinde bu bölgeyle girdikleri, kendilerine bıraktıkları ve bu vesileyle de izleyiciyle ve benimle paylaştıkları bu görüntülerin yanında benim sanayi bölgesinde sanatçıların burayı bir üretim yeri olarak seçmeleri konusu beni çok etkiliyor. Bunu biraz deşmek istedim kendi kendime. Hatta az önce bahsettiğim sanatçılara sorduğumuz video sorusunda da bunların cevabını aramak için bir soru sordum. Burada Türkiye'nin kentsel dönüşümünde bildiğimiz gerçeklikler eşliğinde bu bölgede nispeten
ekonomik açıdan daha kolay olması birinci sebep olabilir ama daha çok önemlisi buradaki diğer üretim alanlarıyla yan yana olmak. İşte ahşap ustasıyla, metal ustasıyla yan yana olmak, herhangi bir konstrüksiyon yaptıracaklarında bunun uzmanının burada bulunması gibi yahut bu serginin manzara kavramına malzemeyle yaklaşan sanatçılara sahip olması gibi. İşte Mahmut Aydın'ın atık kağıtlardan ve kartonlardan yarattığı heykel, Aynur Önürmen'in keza süngerlerle, uzun sürekli süngerlerle çalışan bir sanatçılar malzemesini buradan toplaması, Demet Yalçınkaya'nın bir kumaş deposunu bir heykelsi bir resme dönüştürdüğü yerde buradaki atık kumaşlar ve bu mahallenin kumaşla olan ilişkisini anlatması gibi. Bütün bunları topladığımda bu sergi evet sanayi ve manzara ama aynı zamanda atölyeye bakıyor derken burası mahalle olarak mahalleyi de içine alan bir sanayi bölgesi. Hemen sizin arkanızda duran gene ekranlara sonra yansıtacağınızı tahmin ettiğim Antonio'nun 90'lı yılların sonundan bir İstanbul fotoğrafı Seyrantepe'de Şirintepe adlı bir bölgede kendi vosvosunu önüne koyarak çektiği bu kent manzarası hala duruyor. Bir öğrencim biz bu manzaraya bakıyoruz hocam dediğinde buradaki şehrin başka yerlerinde olmayan mahalle kültürü de var. İşte bir mobilyacının deposu bir anda bir sanatçı atölyesine dönüşüyor ama alt katta o mobilyacının gelini, çocukları ve kendisi de yaşıyor. Bunun gibi hiçbir yerde görülmeyecek şekilde birbiri üzerinde binmiş hayatlar var. Buna şahit olmak, bu üretimin ve tüketimin olduğu yerde gerçekten kentin de dışında her anlamda dışında kalan bu yerde sanatçıların üretim yeri olarak seçmesi benim için çok etkileyici. Hala sürprizlerle dolu. Aslında bir film sahnesi gibi değil mi burası? Yani Yani aslında böyle bir film sahnesi yaratmak Plato, isteseniz, evet, Plato, evet, belki de çok yapay görünür ama bu haliyle gerçek. Doğru, doğru. Nuri Bilge Ceylan'a selam söyleyelim. Belki bu gerçekliği görmek ister bir ara. Bilmiyorum. Sergiyle ilgili aklınızda kalacak en unutulmaz an nedir? Bu sergiyi nasıl hatırlayacaksınız sanat kariyerinizde? Bir kere en unutulmaz an biraz zorlayıcı bir soru olabilir ama genel olarak serginin bizde çalışmanın bütün süreci unutulmazdı. Çünkü çok iyi bir ekiple çalışıyorum ben. Öncelikle Sumart'ın yöneticisi ve sahibesi Zeynep Bora. Burada çok müthiş işler yapıyor öteden beri. Hem birçok sanatçının ilk kariyerindeki ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor burası. Kar amacı gütmeyen bir kurum olduğu için bu anlamda da çalışması çok daha kolay. Öbür taraftan da buradaki davet ettiğim, tespit ettiğimiz 12 sanatçıyla burada ilk toplantımızı yaptığımızda hemen hemen hepsinin eksiksizce kabul etmesi unutulmaz an. Çünkü bir fikir doğuruyorsunuz, az önce annesi dediniz, bir fikir ortaya atıyorsunuz ve buna inanıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz ama sanatçılarsız hiçbir fikir, hiçbir sergi yürümez sanatçılar olmadan. Acaba bu fikirle bu sanatçılar nasıl birbirine temas edecek, nasıl mayalanacak? O an işte kabul edildiğimiz ilk an o çok önemliydi. Galerinin bu teklifi sanatçılara beraber götürdüğümüz o an ve ondan sonra çok iyi bir ekip içinde buldum kendimi. Çok kalabalık değiliz. Sergilerimizin koordinatörü Cem ekibe yeni katıldı. Cem Karakaya ve işte Nurhan ablamız, Mehmet Bey, bu serginin kurulumundaki diğer herkes çok iyi çalıştık. Daha önce sergiye başlarken Özlem Hanım vardı. Beni affetsin, şu an soyadını hatırlamıyorum. O bir doğum izniyle buradan ayrıldı. Özlem'in de serginin en başında ilk sanatçılarla ilk temastaki emeğini burada zikretmek isterim. Yani çok iyi çalışıldı. Serginin en unutulmaz anı bu. Çok harika bir açılış oldu. Basından da arkadaşlarımız için ayrıca bir buluşma yapmıştık. Kalabalık gruplar geziyor, öğrencilerim geliyor. Bu şekilde İstanbul kenti içerisinde dediğim gibi tercih edilmemiş bir alana sanat yoluyla bakabilmek de benim için bu projeyi özel kılıyor. Kariyerimde de manzaranın içinde manzarada olmak
kısmı beni çok heyecanlandırdı. Hala bilmem, belki devamını yaparız. Burası kalabalık, sanatçılar artıyor. Öyle görünüyor. Buradan çok şey çıkacak gibi görünüyor. İnşallah, evet. Sanırım Ahmet Elhan'ın işi çok özel bir çalışma. Evet, mekana özgü bir fotoğraf yerleştirmesi. Ahmet Elhan, Rüçhan Şahinoğlu'yla birlikte bir atölye paylaşıyorlar. Bu mektubu gönderdiğimde Ahmet tamamen bir atölyesinden, bir penceresinden gördüğü bir manzarayla çalışacağını söyledi bana. Ve herkese de sordu. Burası Sumart'ın arşiv çekmeceleri. Büyük X-large resimler var bunların içinde. İsterseniz açabilirim size bir tanesini. Olur. Benim yaklaşmam gerekecek. Bu sanayi bölgesinde bir usta tarafından yapılmış endüstriyel bir çekmece ve buranın koleksiyonunu saklıyor. Bu koleksiyona burada çektiği fotoğrafı yerleştirmek istedi. Bu tamamen onun 2 sokak ötedeki atölyesinin manzarası. Bu manzarada az önce bahsettiğim türden birbirine benzer birimlerden oluşmuş binaların olduğu yer. Ve burada sanayinin tam kıyısında Huzur Mahallesi'ndeki bu galerinin kendisini sadece bir beyaz küp olarak değil, mekana özgü yerleştirmesiyle de çok yaratıcı birbirine geçirmek istedi. Hemen bunun sol tarafında kalan genel çekimde göreceğiniz fotoğrafta bu fotoğrafı çalıştığı atölyesinin içi. Ne içeride ne dışarıda gibi bir anlam çıkarabiliriz bu işten de. Hatta benim bu sergi fikrini düşünmeme vesile olan bir akşam yemeği de Ahmetlerin atölyesinde gerçekleşmişti. Ben o atölyeyi de görüp ve burada da ne kadar çok sanatçı olduğunu birlikte konuşunca sergi yapma fikri açıkçası o atölyede doğdu diyebilirim. Arkanızdaki iş de çok kıymetli bir iş. Evet, Mahmut Celal'in bir resmi bu. Mahmut da kendi atölyesinin penceresinden her gün gördüğü çöp toplayanlar üzerine bir resim yaptı. Ama bu kadar basit değil. Mahmut çok az figürle çalışan bir sanatçı, manzara ressamı diyebiliriz. Ama katmanlı, kolajda olan manzaraları var. Burada talaş tozu, kağıt ve kartondan oluşturduğu bu manzarada bu neredeyse bir hiçlik, karanlık, hatta çok da ürkütecek bir fonda beyaz bir lekeye dönüşmüş bu çöp toplayanlarla aslında yitik manzaraya odaklanıyor. Çünkü Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan buraya gelen ve çöp toplamakla geleceklerini inşa etmek üzere çalışan bu gençlerin manzaraları yitik. Gelecekleri de belki yitik. Geleceklerde yitik söz konusu. Böyle bir aslında içsel bağ kuruyor diyebilirim. Hafif bir rampaya doğru çıkan bu gençlerin bu çuvallarında hangi manzaralar var insan merak ediyor. Çok duygu yüklü bir çalışma. Çok bütün sergideki bütün işler ayrı ayrı kendi auralarıyla dahiller. Burada şahane heykelimiz var. Mahmut Aydın buradaki nesne odaklı bir yani nesnelerden, kağıtlardan, kartonlardan, şemsiyelerden ve bizimle göz teması kurmayan bir heykelle karşımızda. Mahmut'un diğer heykellerine çok andırsa da pek de fazla benzemiyor diyebiliriz. Burada şemsiye gibi günlük kullanıma ait bir nesne kağıtla kaplandığında gözleri, elleri bağlı gözleri de bize bakmayan bu çocuk ya da bu kişi acaba ne yapıyor? Bu işin adı izler. Acaba bu çocuk kendi hayatının ya da bu kişi kendi hayatının bir hesaplaşmasını mı yaşıyor? Belki bir arınma mı yaşıyor? Bilmiyoruz. Biraz bize bırakıyor bu soruyu. Buradaki çöp toplayan çocuklarla bağlantı kurabilirsiniz. Bu ruh haliyle çocuk işçi var. İrfan Önürmen'in çırak heykelinde onunla bağlantı kurabilirsiniz.
birçok şeyle kendi auranıza değen birçok konuyla temas edebilirsiniz bu heykelle. Nazlı Hanım, sizin de modern ve çağdaş sanat üzerine incelemeleriniz var. Küratörlük yapıyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz, yazarlık yapıyorsunuz. Sizi biraz daha detaylı tanıyalım mı? En zor kısmı Evet, kendini anlatmasın. İnsan önce doğduğu yeri söylemeli diyorum. Ben Edremitliyim. Deniz çocuğusunuz. Kıyı Ege çocuğuyum. Sanat tarihi, Mimar Sinan Üniversitesi sanat tarihi bitirdim. 98 yılında. Sonra bir süre ara verdim. Bayağı bir süre ara verdikten sonra yüksek lisansımı güzel sanatlarda yapmak istedim ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi o vakit disiplinler arası şimdi de olduğu gibi sadece güzel sanatlar mezunlarına değil, ülkenin herhangi bir bölümünü bitirmiş, sanat üzerine ihtisas yapmak üzere isteyen herkese açıktı. O dönemin dekanı o zaman Hüsamettin Koçan'dı ve onun bu vizyonuyla pek çok kişi bu imkanlardan sağlandı, yararlandı ve sınavlara girdi. Ben de seramik bölümünde yüksek lisansıma başladım. Ardından hiç ara vermeden resim bölümünde sanatta yeterlilik derler, doktoraya eşdeğer, onu bitirdim. Konularım ise seramik bölümünde metaforik kaplardı. Kap ve seramik kaplar, çağdaş seramik kaplarla antik dönemin ritüel kapları arasında bir bağlantı kurdum ve metaforik kaplar ismiyle bir tez çıktı ortaya. Resim bölümünde ise Merleau-Ponty, Fransız fenomeno Merleau-Ponty felsefesi eşliğinde çağdaş sanatta beden kavramına baktım. Sonra akademik alanda sözleşmeli hoca olarak Marmara'da dersler vermeye başladım ve devam ediyor aynı şekilde. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar'da veriyorum. Ama bütün bunları yaparken ne okumayı bıraktım, ne yazmayı bıraktım. İşte Cumhuriyet Gazetesi, Sanat Dünyamız dergisi, şimdi online platformlar, Art Unlimited dergisi, hala yazmaya devam ediyorum. Bu sanatçı atölyeleri orada yapılıyor. Sanat Dünyamız dergisine yaptığım bir yazı dizisi yayın evinden kitap olarak çıktı. Çeşitli sanat kitaplarında bölümler yazıyorum. 2 yıldır da herhalde geçti. Gazete Oksijen'de Temas Yorum adlı bir köşem var. Hepsi çok zevkli ama hocalık en özel tarafı galiba bu işin. Ve tabii ki küratörlük. Evet, onu sona bırakıyorum. Çünkü öğrettikçe öğreniyorsunuz. Bu kavramlar pat diye insana doğmuyor. Anlattığınız dersler aracılığıyla çıkarıyorsunuz siz de içinizdeki bakış açısını. Ve işte sayıca çok fazla olmasa da işte Yapı Kredi Kültür Sanat'ta yaptığımız İntihal Mahal sergisi, işte A4 adlı bir sergi, videodaki manzara, Selman Bilal'in Bilsart'taki video sanatını desteklediği yerde Namütenayi Hürriyet diye hep çok değerli sanatçı arkadaşlarımla çalıştım. Hepsi hala arkadaşım ve iyi yakın arkadaş olduk. Bu en önemlisi. Sanatçılarla arkadaş olmak. Buna çok mutluyum. Böyle ve şimdi burası. Bu muhteşem sergi için tüm ekibinizi, sizi ve sanatçıları tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrarını bekliyoruz. İnşallah. Onlar adına ben de size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu sergide neler var diye sormuştunuz Ünvan Hanım. Sokağın ve atölyenin kendisi de var demiştim. İşte bunlardan bir tanesi İnci Forne'nin Yıldız Sokak adlı isimli işi. Yıldız Sokak, İnci'nin atölyesinin bulunduğu sokak gene bu muhitte. Öncelikle arkamdaki yıldız trapez saçtan üretilmiş bu yıldızla bu sokağın adını bir heykele dönüştürdü. Çünkü bu projeye başladığımızda İnci bu muhite yeni taşınmıştı ve bir kadın sanatçı olarak ev atölyesinde devam eden sanatçılık hayatını bayağı böyle bir dükkana taşımış oldu ve sağ tarafı kaportacı, sol tarafı başka bir meslekten arkadaş, bayağı erkekler dünyasında bulmuştu kendini. Dolayısıyla belki de hayatının Yıldız Sokak'tan geçiyor olması heyecanı da sergiyle beraber doğdu. Sonra bir afişe dönüşen, burada her zaman görebileceğiniz hiç de tesadüf olmayan Sur ikintilerinin resmini yaptı ve ona ters yüz olmuş bir gökyüzü ve araba yansımaları ve bir otoban. Buranın gerçeklerinin fragman hali. Benim arkamda sergimizin tek videosu ise bu sergi için henüz
yeni üretilmiş ama sergi olmadan üretilmiş bir video. 60'lı 70'li yıllara ait İnci Fournier'in atölyesinin demir kapısı. Bir piyano estetiğinde hafif tuşlardan oluşan bu görüntü aslında içerideki bir hareketliliğin dışarıda sizin kameranız gibi bir kamerayla, sabit bir kamerayla çekilmesinden ibaret. Bir akşam vakti çekilmiş bu. Biz özellikle küçük bir ekranda bunu göstermek istedik. Gece hali de sergiye dahil edilmiş oldu. Bir başka işe geçmek istiyorum. Böyle yürürsem. Kemal Saygun'un tam duvarın mihrabına yerleştirdiğimiz çizgisel reflekslerden oluşan neredeyse tek renkli, tek renge yakın işlerini bilirsiniz. Bu son yaptığı bir çalışmasıydı. Ama Kemal Bey'in duvarlar üzerine bir serisi oluştu bu sergiyle beraber ve bize bir duvar serisi yaptı boya, resim olarak. Onun dışında sanayiden duvarların fotoğraflarını çekiyordu, bu sergiye dahil etti ve daha duvar dokusunu andıran ilk çalışmalarından verdi. Buluntu nesneleri gene kendi resimsel üslubuna göre yerleştirdi. Bu duvarın adı ise Dallas. Dallas da adını size müzikol diyeceğim ama daha derin anlamlarını düşünebilirsiniz. Buranın çok da herkesin bilmediği bir gece hayatı var. O gece hayatının çok önemli bir müzikolü diyelim. Adı da Dallas. Arkamdaki ikili resim, diptik diyebiliriz, biri küçük biri büyük. Rüçhan Şahinoğlu'nun Dışarıda isimli çalışmaları. Rüçhan da sanayinin birbirinin üzerine binmiş, neredeyse sadece boşluğu gökyüzünde yakalayabildiğimiz bu yerde bizi yalnızlığa da davet eden, o kaosun içerisindeki belki sakinliği kendi renk tonlarıyla gösteren iki resimle karşımızda. Rüçhan bir resimde gökyüzüne büyük bir alan tanımışken, küçük olan resimde buradaki birbirinin üzerine binmiş geometrik şekiller gibi duran binaların fragmanlarını yaptı. Buraları bir yer değil, birçok yer. Ama söylediği söz tam da belki buradaki o kaotik kaos düzenin bir şekilde sanatçının kendi üslubuyla neye benzediğini göstermek. Ve az önce de söylemiştim, burada sokak lambaları çok az. Genelde de sokak lambalarıyla resimlerinde tanıdığımız Rüçhan Şahinoğlu bu iki resimde bizi sanayiye uyumlanarak lambasız bıraktı. Işıksız. Antonio Casentino'nun 98 sahili olduğunu hatırladığım bu Seyrantepe'de, Şirintepe adlı bir bölgede Vosos'uyla İstanbul'a gezerken böyle hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmeyi sever Antonio ve böyle bir İstanbul fotoğrafları üzerinde de İBB'den bir kitabı çıktı. Kitabın şu an adını hatırlayamadım. O seriden bir fotoğraf verdi bize. Hala bu görüntü bu haliyle duruyor. Henüz kentleşmeye maruz gitmedi. Pardon. Henüz ranta kurban olmadı. Tam da onun karşısında birkaç yıl sonraki geleceğiyle ilgili fal bakmadan bildiğimiz Leyla Emade'nin Rantistan adlı işi var. Adı üzerinde beton, içine demir yerleştirilmiş beton harflerle rant ve istan kelimelerini birleştirerek içinde yaşadığımız gerçekliği betondan manzarası. Bu gerçekten İstanbul'un damgası olabilecek bir eser. Burada Can Aytekin'in saksılıkları var. Bu serginin çiçekleri diyorum. Aslında çiçek de yerleştirmek istedik ama ben biraz daha modernist kafalıyım galiba. Şöyle, bunlar bildiğimiz ferforje saksılıklar. Adalarda, odalarda görebileceğiniz türden. Şöyle diyor Can Aytekin. Bu ferforje saksılıklar acaba gerçekten bir sanayide herhangi bir ustanın üretildiği işler mi olabilir? Ya da 1955, 60 ve 70 yıllarda çok rastladığımız bu ev mobilyaları, tam da 1955'te Türkiye'de bir Karametal Atölyesi kurulur. Sanatçılar hayatlarını
tasarımcı olarak da devam etmek için Sadi Öziş, Şadi Çalık ve İlhan Koman tarafından, siz de bilirsiniz, çok az ürün kalmıştır bu atölyeden elimize. Ama 1955 metal demir heykelin de Türkiye sanatı içerisine girdiği bir yerdir. Tasarımla zanaatın ve sanatın da çarpıştığı bir yerdir. Hani demiştim ya, bu sergide zanaatkarlar da var, görünür görünmez. Adlarını bilmediğimiz ustalar tarafından yapılmış saksılıkları Can kendi renk paletiyle boyayarak sergiye dahil ediyor. Bu şekilde. Bizim evimizde de vardı. Annemin evinde de böyle bir demir ferforje çiçeklik vardı. Evet. Herkesin evinde bir şekilde vardı bunlardan. Evet. Benim yazlıkta, dedemin yazlığında da Akçay'da da vardı bunlardan. Havuzun etrafını süslerdi. Evet. Herkes. Bir işimiz daha var. İrfan Önürmen ve eşi Aynur Önürmen'in işleri ayrı ayrı. İrfan Bey burada Çırak adlı heykeliyle bir kaporta tamircisi çırak çocuğun ressam olabilme ihtimali üzerine bir hayal kuruyor. Çünkü İrfan'ı etkileyen bu patina, sözüm ona resim yapan bu çocuk ve duvarda arabaların hava filtreleriyle oluşturduğu resimlerle yine zanaat ve sanatçı arasındaki ilişkiye bakıyor ama çocuk işçi ya da çırak üzerinden gidiyor diyebiliriz. Aynur Önürmen de birkaç heykeliyle sergiye dahil oluyor. Bir kısmı girişe yerleştirdik. Bunlar da gene buradaki atık süngerlerden yan yana getirerek oluşturduğu soyut geometrik totem adlı işi. Hep gördüğünüz resimler Antonio Cosentino'nun resimleri. Bu mahallenin en eskilerinden biri İrfan Bey gibi. Antonio mahallenin içindeki manzaraya nesneler üzerinden baktı. Bu gördüğünüz modifiye edilmiş bir araba ve bu arabanın sahibinden izin alarak bildiğiniz gerçeklikte var olan bu arabayı, hayali olmayan ama hayal olabilecek kadar absürt bu arabayı sanayinin nesnesi olarak bize getirdi. Bir de arkada bir muşamba var. O da buradaki bir dondurmacının muşambasıymış. O da soyut, geometrik bir resim olarak bu dondurmacı muşambasının bu muhitin renkliliğiyle ve katmanlılığı üzerinden bize getirdi. Tamam. Hemen Yalçınkaya'nın resmi. Burası bir kumaş atık deposu ve sanayide böyle depolar da var. Kağıt depoları olduğu gibi. Kendisi de kumaş olan tuval üzerinden kumaş, kadın, atık, eşya ve bu mahallenin manzarası eşliğinde bir okuma sunuyor. Çünkü İstanbul'un birçok muhitinde göremeyeceğimiz şekilde her gün buradan balkonlardan kumaşlar sarkıtılır, çamaşırlar asılır, hiç kimse bundan rahatsız olmaz. Evin temizliğini ve kadın emeğini gösteren şeylerdir bunlar. Öte yandan burada kumaş kadınların bedenlerini örtmek için çok fazla kullandıkları bir malzemedir ama aynı zamanda resimsel bir malzemedir ama günün sonunda başka bir şeye dönüşmek üzere de bir depoyu boylar. Buradan böyle canlanan, birbiriyle konuşan, o emek ve sıkıntı arasındaki, kapanma arasındaki diyaloğu bize gösteren bir depo olarak karşımızda.